Evet, merhaba selamlar. Bu videomuzda takıldığı ekranı dokunmatik hale getiren Airbar'ı inceliyoruz. Airbar aslında 4-5 yıllık bir cihaz. Donanımsal olmasa da Windows 10 sayesinde yazılımsal olarak geliştirmeler yapıldı. Fiyatı da o zamanlar 400 lira falandı. Doların bu kadar artmasına rağmen fiyatını internette 100 liraya kadar düştüğünü görünce ben de alıp incelemek istedim. Kutu gayet şık ve sade bir şekilde geliyor. Buraya da ihtiyacın olduğu zaman dokun yazmışlar. Kutunun arkasında desteklediği ekran boyutları yer alıyor. 15.6, 14.0, 13.3 ve 11.6 inç seçenekleri var. Sizin de bildiğiniz üzere ben Monster'ın Tulpar T5 modelini kullanıyorum ve ekranda 15.6 inç boyutunda. O yüzden siz de almadan önce kendi ekran boyutunuzdaki modeli aldığınızdan emin olun. Ürün Windows cihazlarda aynı klavye mouse gibi tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. Kutusundan çıkardığınız zaman direkt USB ile bağlıyorsunuz ve kullanıma hazır oluyor. Burada parmağınız veya eldivenle kullanabildiğiniz ve bu fırçalarla birlikte de kullanabildiğiniz yer alıyor. İşte geliştirilmiş kullanıcı deneyimi, zoom yapabiliyorsunuz, gezinebiliyorsunuz, yukarı aşağı falan destekliyor. Burada ise Windows 10, Windows 8.1 ve Chrome OS desteklediği yazıyor. Şöyle bir kutuyu açalım artık. Burada birinci sınıf lazer ürünü olduğu yazmışlar. Kullanma kılavuzuyla garanti belgesi. Şöyle çok sade bir kutu olduğunu söylemiştim zaten. Sadece ürünün kendisi çıkıyor içinde. Burada Airbar yazıyor. Arkasında ise şu bilgisayarın şuralarına yapıştırmakta kullanacağınız mıknatıslar var. Ürünü takmak için şu mıknatısların arkasındaki şu jelatini önce bir sökmeniz gerekiyor. İki tarafta da var bundan. Bunları söktükten sonra takmak için şu kısımda ve şu kısımda iki tane çentik var. Ekranınızın tam köşelerine denk gelecek şekilde ekranın tam olarak altına yerleştirdikten sonra şu mıknatısın olduğu yerden hafif bastırın ve şöyle kaldırın. Videoyu çok kısa durduruyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Bir daha şöyle bir yapıştıralım şunları. Ve kurulum bu kadar aslında basit. Ürünü kullanacağınız zaman da şu mıknatıslar denk gelecek şekilde gene tekrardan oturtturduğunuzda kuruluma hazır oluyor. Bir de şöyle göstereyim, hani bilgisayarın ekranı dokunmatik değil zaten. Şöyle USB kablosunu şuraya takıyorum. Ve şu anda cihaz aktif oldu. Cihazın yorumlarına baktığımda birçok kişi bu mıknatısın güçsüz olduğu ve kablosunun kısalığı eleştirisinde bulunmuş. Mıknatıs hakkında markanın bir açıklamasını görmedim, ancak güçlü mıknatıs kullanmamaların sebebinin bilgisayara sıkıntı yaratmaması olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle açıklayayım. Laptop ekranları kapatıldığında uyku moduna geçiyor ve bu uyku modu aslında mıknatıslar yardımıyla çalışıyor. Şöyle elinde bir tık güçlü bir mıknatıs var. Bunu ekrana yaklaştırdığın zaman uyku moduna geçtiğini göreceksiniz. Mesela benim bilgisayarımda şu kısımda çalışıyor bu. Şöyle yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi ekran bir anda gitti ve uyku moduna geçti. Tabi her bilgisayarda bu burada olacak diye bir şey yok. İşte şurada olabilir, şurada olabilir ya da şuralarda falan da olabilir. Açıkçası ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Kablosuysa aslında daha bile kısa olabilirmiş. En azından sağa sola dolanma problemi olmazdı. Çünkü zaten diğer tarafa bu kablonun uzanması mümkün değil. İlla bu tarafa takmanız gerekiyor. O yüzden hani bu kadar mesafe bırakmaları gayet yeterli olmuş. Hani bu kablo biraz daha uzun olsaydı o zaman da fareye falan dolanacaktı. O zaman daha kötü olurdu. Şu anda cihaz aktif. Şöyle testini de yapalım. Mesela çift tıklıyorum. Şu anda fotoğraf açıyor. Zoom yapabiliyoruz buna. Şöyle uzaklaştırmasını yapabiliyoruz. Dediğim gibi Windows 10 ile birlikte yazılımsal geliştirmeler oldu. Bunlardan aslında en şeyi tablet modu. Şöyle tablet moduna geçtiğim zaman Windows 10 ona göre optimize olmuş oluyor. Şimdi şuradan bir Google'a girelim. Şöyle neredeydi? Burada. Şöyle kendi YouTube kanalımızı açalım. Burada aynı bir tabletmiş gibi gezinti yapabiliyoruz. Mesela şuradan bir video açalım. Şöyle büyütelim. Mesela kaydırması olsun. Her şeyi yapabiliyoruz. Hassasiyetini de şöyle görmüş olun. Bakın senkron bir şekilde ilerliyor parmağımla birlikte. Çift tıklama, işte ileri gitme. Şöyle geri gelme. Küçültelim. Yine bu tablet modu sayesinde de şuradan bir yazı yazacağınız zaman direkt otomatik olarak ekran klavyesi geliyor. Aynen şöyle yaptığı zaman geri gidebiliyor. İnternette gezinme deneyimi bu şekilde. Bir de şuradan bir çizim yapacağınızı düşünürsek Paint'i açalım. Daha önce de hayatımda Paint de kullanmadım bu arada. İhtiyacım da olmadı açıkçası.
Şöyle bir Ares yazalım. Bazen kaçırıyor. Yani mükemmel değil. Ama hiç yoktan iyidir sonuçta. Bir de şöyle bir kalem yardımıyla da yapabiliyorsunuz. Bazen algılıyor, bazen algılamıyor açıkçası. Çok iyi bir performans vermiyor. Tabi yaptığınız şeye göre de değişir. Ancak parmakla gayet iyi. Ürün çok küçük noktalarda aşırı olarak hassas değil. Hani bir dokunmatik ekran hissiyatını %100 vermiyor açıkçası. Bazen mesela mora basmak istediğim zaman maviye basıyor şurada. Yani çok küçük noktalarda nokta atışı yapmıyor açıkçası. Elinizi ekranın üzerine getirdiğiniz zaman şöyle bir uyarı veriyor. Bu uyarının amacı beni unutma demek. Şöyle ekranı kapattığınız zaman bu şeyi unutursanız büyük ihtimal şuradan kırarsınız. Bu ürün ile merak ettiklerinizi bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı lütfen, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.